Merhaba, bu defa bikini videosuyla karşınızdayım. Yazın el örgüsü bikiniler çok revaçta biliyorsunuz ki. Fakat bu bikinilerde bence en önemli özellik çabuk kuruması. Yani normal bikiniler gibi çabuk kuruyabilmesi. Tabii ki ip alternatifimiz çok fazla. Alize divalarla falan da yapılabiliyor ama alize divalar merserize olduğu için normal bikiniler gibi çabuk kurumazlar. Ben bikiniler için Himalaya'nın bikini ipini kullanıyorum. Bu ip içeriği gereği hem daha çabuk kuruyor hem cildi tahriş etmiyor. Çok rahat bir kullanım alanına sahip. Yani yazın sahilde giymek için yapacağınız bikinilerde Himalaya bikiniyi tavsiye ederim. Yıllar önce en az bir 15 yıl önce kendime ördüğüm bir bikini vardı. Bakın. Himalaya bikini değil de o zamanlar sanıyorum, markasını hatırlamıyorum ama bu da bikini ipinden ve hala taş gibi çok rahatlıkla kullanabiliyorum ve inanın normal bikiniden, mayodan daha çabuk kuruyor kumaşı. Şimdi bikinilerde her zaman örerken beden sıkıntısı olmuştur. Kendinizi örerken sıkıntı değil ama başkasını örerken bedende sıkıntı yaşayabilirsiniz. Pardon. Şöyle ki bu ölçüleri ben detaylı olarak tekrardan size yazacağım. Ama atıyorum X small'da 14 zincir çekerek başlıyoruz. Siz farklı bir ip kullanmak isterseniz de elinize ya da tığınıza göre de değişebilir. 14 zincir 6 santim. Ördükten sonraki yüksekliği 12 santim, genişliği 11,5 santim. Yani bahsettiğim şurada bir tane ördüğüm var. Bunun yüksekliği 13 santim. Pardon, bir dakika, tekrardan ölçelim. Yüksekliği 14 santim, genişliği 13 santim. Yani şurada small'da yükseklik 14 santim, genişlik 13 santim diye belirtmişim. Bunu small olarak örmüşüm. Şu modelim var. Şimdi çalışacağımız modelde zaten bundan yapacağız. Ama bunu biraz daha büyük olarak çalışacağız. Ben bunun bir parçasını ördüm. Şimdi diğer parçasını birlikte örüp birleştirmelerini de beraber yapacağız. Ölçelim. Bunun yüksekliği 15 santim, 15-15,5 santim. Yani medium'a göre 15-15,5 santim medium'a uygundur. Genişliği de aynı 15,5 santim civarında, genişliği de. Şimdi buna uygun öreceğiz. Kullanacağım ip yine dediğim gibi Himalaya'nın bikini ipi, beyazını tercih ediyorum. Ben 2,5 numara tığ kullanacağım. Siz hangi numara tığ kullanmak isterseniz, yani elinize hangisi uyuyorsa ona uygun kullanabilirsiniz. ...18 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tuttum. Dönüş içinde 2 tane çektim. İpimi doladım. İkili trabzan yapıyoruz. Bilginiz olsun. Şu zincirlerin arka kısımlarına batarak ilk trabzanımı oluşturdum. Biraz yakınlaştıralım. Şu arka kısımlarına batıyoruz. İlk etapta biraz zorlanabilirsiniz.
Ama diğer sıralarda daha kolay olacak, emin olun. Dediğim gibi bunları isterseniz denize girmeyecekseniz koton iplerle de bu şekilde yapabilirsiniz. Yazlık cropların ya da büstiyerlerin mantığı da bu şekilde. Zaten bu göğüs kısmını bu şekilde yapıp daha sonra diğer taraflarını istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi sayalım. 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Şimdi geldik 18.'ye. 18.'ye buraya batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi şu ipimi saklayarak devam edeceğim. Buradan daha önceki çektiklerimize karşılık gelen üst taraflarına yine ikili trabzan yaparak köşeye kadar, ucuna kadar geliyoruz. Bu ipimi artık yeterli sakladım. Bu bikinileri isterseniz sık iğne ile, isterseniz yarım trabzanla, isterseniz ikili trabzanlarla istediğiniz gibi üzerinde şekillendirerek ya da arka ilmeklerine ilmeğin arka kanadına batarak istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İlk sıra her zaman daha zor olur. Bir de ben biraz daha sıkı yaptığım için batmak biraz daha zor oluyor. Burada bu işin püf noktası şu alt kısma geldiğiniz zaman oradaki son zinciri, son ilmeği kaçırmamanız. Son ilmeği kaçırırsanız eğer sıranız şaşırırsınız, eksik olur. Burası yuvarlanır. Düz olmaz. Zincir sayıları fark eder yani. Orada karıştırmamak için en sona bir işaretleyici
takabilirsiniz en son zincire. Yaptıktan sonra. Şimdi göstereceğim. Bakın aslında burada bir tane daha var. Yakın çekim olduğu için rahatlıkla görebiliyoruz. Ama bunu gözden de kaçırabilirdik. Battım. Döndüm. Şimdi ben burada şunu yapıyorum. Bir zincir çektim. Şu en dibine battım. Bir sık iğne ve sık iğnenin şu tek kanadına tekrar sık iğne. Siz burayı 2 zincir çekerek de dönebilirsiniz. Ama bu şekilde olduğu zaman kaçırma ihtimaliniz daha az oluyor. Şimdi ilerliyoruz. En uca kadar 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yaptığımız yerin o bir zincir kısmına kadar ilerliyoruz. Her bir zincire tekrardan batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Aslında yapımı çok kolay. Tığ işi bilen herkesin yapabileceği kadar kolay bir işlem ve çok keyifli. Ben bunu biraz medium ama göğüs altı biraz daha geniş olarak çalışıyorum. Çünkü yapacağım kişinin göğüs yapısı o şekilde. Batıyorum. Şimdi 2 taneme geldim. Bu 2 tanenin de yine deliklerine batıyorum. Bakın burası bir zincir çektiğimiz yer. O zincirin boşluğuna 2 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı deliğe 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve sonra normal aşağıya kadar iniyorum. Sizi zorlayabilecek tek şey ilk sıra. İlk sıradan sonrası çok kolay. Yine geldik. Bakın son zincire battım. İşimi döndürdüm. Bir zincir, en dibine bir sık iğne. Bu sık iğnenin tek kanadına battım. Bir sık iğne daha. Yani yükseltmiş oldum. Şimdi tekrardan şu kısmına doğru ilerliyoruz. Aslında işimiz bundan ibaret. Bunu yaptıktan sonra göğüsleri birleştirip sırt kısmını, daha sonra da boyun bağcıklarını yapacağız. Bitecek. Burayı da birlikte dönelim. Daha sonra birleştirmeye geçelim beraber. Bakın zaten şurada kendini belli ediyor. Bunu da çektim. Şimdi boşluğa batıyorum. 1
2, bir zincir, 1, 2. Sonra buradan aynı şekilde takip ederek aşağı kadar iniyorum. Ve son zincirim. Bunun da tepesine battım. Bu şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar ilerliyorsunuz. Ben bununla aynı ebata gelene kadar ilerleyeyim. Daha sonra tekrardan görüşelim. Evet, diğer parçayı da bitirdik. Bakın şöyle gayet düzgün bir göğüs kulbumuz var. Şimdi önce şu yan iplerini yaparak hem birleştireceğiz iki kulbu hem de bunları oluşturacağız. Bu eski yaptığımın ölçüsü gayet uygundu. Buna uygun olarak kaç santim? 42 santim olacak şekilde zincir çekiyorum önce. 43 oldu. 44, 45, 46, 47. Ben 45 santim kadar zincir çekeceğim. Çünkü örerken bir tık toplama yapabiliyor. Bir çekeyim. Zincir sayısını da size bildireceğim. 150 tane zincir çektim. Şimdi geldim. Kulbuğun bir tanesini aldım. Ve zaten burada batacağımız delikler belli. Şuralara sık iğne yaparak bunları birleştiriyorum. Bakın buralarda gayet şöyle açtığımız zaman sık iğne yapacağımız delikler görünüyor. Kulbumuzun, göğüs kulbumuzun alt tarafından sık iğne geçiyoruz. Şurada her bir deliğe bir sık iğne.
Pardon. Arada boğazımı temizlemem gerekiyor, malum klima sezonu. Bu kulbumu alttan birleştirdim. Şimdi diğer kulbumu alıyorum. Bunu da alt tarafından hiç zincir çekmeden, araya boşluk bırakmadan bunu da birleştiriyorum. Ve burada da yine bu alttaki delikleri sık iğne yaparak ilerliyoruz. Şimdi bu ucumuza da tekrardan 150 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 150 zincirimizi çektikten sonra tığımızı dolayıp bu ikinci zincire batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çektik. 1 2 zincir atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki zincire ikili trabzan, 2 zincir çektim. 1 2 üçüncü zincire bir ikili trabzan. Bunun hemen yanına ikili trabzan. Yine 2 zincir çekiyorum. 1 2 üçüncüye ikili trabzan. Zincir çekmeden hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. Yani 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir atlayıp üçüncüye ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden yanındakine ikili trabzan. Bu şekilde bütün göğüs alt kısmını oluşturuyoruz. İki zincir,
1, 2, 3. Üçüncüye ikili trabzan. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. 1, 2 zincir. 1, 2, üçüncüye ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden yanındakine ikili trabzan. Çektim. İkili trabzan. Hemen yanındakine bir ikili trabzan daha. Şu anda bu yaptığımız şu hattı oluşturuyoruz. Şu kısmını yapıyoruz. Bu daha önce yapmıştım. Bu çocuk bikinisi. Aynı model. Şimdi şu kısmını oluşturuyoruz. Bu modelliği yapıyoruz. Devam edelim. Göğüs altına gelene kadar yapalım. Göğüs altına geldiğimizde de aynı işleme devam ediyoruz. Zaten burada sık iğnelerimizi oluşturmuştuk. 1, 2, üçüncüye ikili trabzan. Hemen yanına bir ikili trabzan daha. Yani sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir sonraki sırada tekrardan görüşelim. Bu sırayı bitirdik. Şimdi arka sıra için dönüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada oluşturduğumuz boşluklarımıza her boşluğun içerisine 2 trabzan, 2 zincir, bir sonraki boşluğa atlıyoruz. 1, 2 trabzan, ikili trabzan yapıyoruz tabi. 2 zincir, bir sonraki boşluğa. Bu şekilde 4 sıra böyle yapacağız ama bu sıranın sonunda boncuk takacağım uçlarına. Böyle 4 sıra devam edeceğiz. Bu şekilde de sıra sonuna kadar gelelim. Yani yaptığımız çok fazla bir şey yok. 2 zincir çekiyoruz. Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bunu tamamladım. Bu noktada ben buraya bir boncuk takmak istiyorum. O yüzden 2 zincir çekiyorum. Şu boncuğumun içerisinden ilmeğimi kaydırıp tekrar 2 zincir çekip örmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir 2 sıra daha yapacağım. Daha sonra alt kısmını tamamlamış olacağız. Yapalım, devam edelim. Evet, şimdi burasını da tamamladık. 4 sıra burayı 4 sıra yaptık. Şimdi şunu yapacağız. Şuralarda benim tirfil dediğim şu kenar detayları, buralara tirfil, artık ne deniyorsa ben tirfil diyorum. Hem tirfil yapacağız. Buradan geleceğiz kenarından. Buradan yukarı çıkıp tirfil yapıp daha sonra
burada boyun bağını yapıp daha sonra buradan devam edeceğiz. Yani ipi kopart bağla kopart bağla yapmamak için iki işi birden yapacağız. İplerimi toparlayabilirsem eğer tabii ki. Şimdi şöyle kenardayım. Şu yukarı çıkmak için ilmek kaydırarak ilerliyorum. Şu aralardan bulduğum boşluklardan ilmek kaydırıyorum. Şimdi buraya geldim. Bir sık iğne yaptım. Buraya geldim. Boşluğa geldim. Bir sık iğne. Bir iki zincir çekip tekrardan boşluğa ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra bu iki tane olan trabzanlarımızın arasına bir sık iğne, boşluğa geldim. Boşluğa bir sık iğne, bir iki zincir, tekrardan boşluğa batıyorum. ilmek kaydırıyorum. Trabzanlarımın arasına bir sık iğne, tekrar boşluğa geldim. Bir sık iğne, bir iki zincir, tekrar boşluktan ilmek kaydırdım. Trabzanımın arasına bir sık iğne, devam ediyorum. Boşluğa bir sık iğne, bir iki zincir, tekrardan boşlukta ilmek kaydırıyorum. Yine trabzanlarımın arasına bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne, bir iki zincir ve ilmek kaydırdım. Bu şekilde devam edelim birlikte. 1 2 ilmek kaydırdım. Trabzanlarımın arasına, boşluğa ilmeğimi kaydırdım. Yani boşluklara bu trifil dediğimiz küçük noktacık gibi olan detayları yapıyoruz. Şöyle bir görüntü oluşuyor. İsterseniz bunu yapmayıp dümdüz de bırakabilirsiniz de. Ama ben böyle küçük çıtır çıtır tatlı detayları çok seviyorum. Ve yapımı da gayet kolay olduğu için, çok zaman almadığı için tercih ediyorum. Burada hem bunu yapacağız hem şimdi boyun kısmını geçeceğiz. İkisini birlikte örteceğiz. En sonda göğüs detayımız kalacak. Onu da yaptıktan sonra bikinimiz tamamlanmış olacak. Şu göğüs kulbuna kadar gelelim. Sonra görüşelim. Evet, şimdi şu ayrıma, yani daha doğrusu birleşim yerine geldim. Buraya trifilimi de yaptım. Şu kulbun, kapın köşesindeyim. Sık iğnemi yaptım. Bir sonrakine sık iğne yaptım. Bir iki zincir, aynı deliğe ilmek kaydırıyorum. Bir sık iğne, bir sonrakine tekrar sık iğne, bir iki zincir, aynı deliğe ilmek kaydırma. Bir sık iğne, bir sonrakine sık iğne, bir iki zincir, aynı deliğe ilmek kaydırma. Bir sık iğne, bir sonrakine yine sık iğne, bir iki zincir, aynı deliğe ilmek kaydırma. Böyle yaparak tepe noktasına kadar ilerliyorum.
Evet, şimdi bikinimizin tepe noktasına geldik. Şimdi burada da şuradaki koyduğumuz aynı örneğin, bu alta koyduğumuz aynı örneğe sadece bir sıra koyacağız. Yaklaşık kaç santim yapmamız gerektiğinin ölçüsünü verelim. 70 santim olana kadar zincir çekiyoruz. Ben zincirlerimi çekip daha sonra size sayıyı vereyim. 220 tane zincir çektim. Boyun için biraz daha uzun olması gerekli tabii ki. Ucuna ben yine bir tane boncuk takacağım. Bu sizin isteğinize bağlı. İster takarsınız. Ya boncuğu takarken de şöyle takıyorum. Tığımı boncuğun içerisinden geçirip ipimi alıyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi 1, 2. Dediğim gibi buraya yine aynı deseni koyacağız demiştim. Bir trabzan, yanına bir trabzan daha, bir iki zincir, bir iki üçüncüye batıyorum, yanına bir trabzan daha. Kamera durmadı. Bir iki zincir, bir iki üçüncüye batıyorum, yanına bir trabzan daha. Böyle en uca kadar gelelim, tekrar görüşelim. Bunu da tamamladık. Şimdi geldik başlangıç noktamızdayız tekrardan. Bunu buraya yine sık iğne ile şuraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi buradan yine bu tarafta yaptığımız gibi trifliklerimize devam ediyoruz. 2 zincir kaydırıyoruz. Şimdi bu kapımızı tamamlayacağız. Bir sık iğne, bir sık iğne daha, 2 zincir, aynı deliğe ilmek kaydırarak aşağı kadar ineceğiz. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman hem ipi kopar, bağla uğraşmıyoruz, hem de daha sağlam olmuş oluyor. Bu bedende bir bikini için bir yumak bitiyor. İkinci yumaktan az bir şey daha kullanıyorsunuz. Ya 1,5 yumak bile gitmiyor. Bilginiz olsun. Ama şu an çalıştığım biraz büyük bir beden. Dediğim gibi beden ölçülerini zaten videoda vereceğim. Siz de dilerseniz ona göre yapabilirsiniz. Ama kendi üzerinizde denerken de bu ölçülere gerek kalmaz.
deneme yanılma yöntemiyle gayet rahat yapabilirsiniz. Bu kapı bitiriyoruz artık. Şimdi buradan devam ederek hiç ip koparmadan devam ederek diğer kapımıza geçeceğiz. Burası tam birleşim noktamızdı. Buraya battım. Burada iplerimiz var. Bunları hem saklayarak da alttan yürüterek de ipleri saklayabilirsiniz. Daha sağlamlaştırmış olursunuz. Araya alarak şu biten kabı şöyle göstermek istiyorum. Bu bitmiş hali. Bu şekilde. Şimdi buradan devam edelim yine. Tepe noktasına kadar geleceğiz. Tepe noktasında yine 220 zincir çekerek az önce yaptığımızın aynısını yapacağız. Bir yandan da ipimizi saklıyoruz. Geçiremedim. Bittikten sonra mankene giydirip mankenin üzerinde de göstereceğim. Ben bir şey anlatırken yani kazak olabilir, bikini olabilir, ne olursa olsun sayılardan ziyade ölçülerle çalışma taraftarıyım. Çünkü elden fark edebilir, ipten fark edebilir, tığ numarasından fark edebilir. O yüzden en sağlamı ölçülerle çalışmak bence. Çünkü iplerimiz aynı olsa, tığ numaramız aynı olsa bile elden bir tık da olsa gene fark edebilir. Hani ben sıkı örüyorumdur, siz gevşek örüyorsunuzdur ya da tam tersi. O yüzden her zaman ölçülerle çalışmak daha sağlıklı. Yanlış yere battım.
Yine tepe noktasına geldik. Şimdi bu noktada yine 220 zincir çekeceğiz. Yani burada ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. 220 zincir çekip bu modelimizin aynısını koyup buradan aşağıya geleceğiz. Buradan üstünden trifillerimizi koyup daha sonra da en son en alta da trifillerini geçeceğiz. Sonra göğüs detaylarına geçeceğiz. Bu trifil kısmını ve şu kısmını tamamlayalım, görüşelim. Evet, tamamladık. Trifillerini kenarlarına geçtik. Bu alt tarafına da geçtik. Şimdi son bir detayımız kaldı. Şu anda gördüğüm iplerimi de aldım. Son bir detayımız kaldı. Burasındaki detayları yapacağız. Ondan sonra ipleri toparlayacağız ve bitmiş olacak. Şimdi bu kısımdaki detaylar için aslında yapacağımız şey çok basit. Buradan bu tarafa 3 tane zincir çekeceğiz. Buradan da bu tarafa 3 tane zincir çekeceğiz. Şimdi önce bir tane oluşturuyorum. Ve buradan zincirimi çekiyorum. Aşağı tarafa kadar ne kadar denk gelirse zincir o kadar zincir çekiyorum. Ve bunu ölçerek yapacağım tabii ki. Bunu göz kararı yapıyoruz. Belli bir sayı veremiyorum bunun için. Şöyle biraz daha çekmem gerekiyor. Bakalım. Biraz daha. Şimdi bakalım. Şöyle. Bunu şuraya, bakın burası ortası, hemen şurasından ilmek kaydırıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi tekrardan zincir çekeceğim ve yukarı çıkacağım. İkinciyi yapacağım. Bakalım. Fazla oldu sanki. Biraz sökeceğim çünkü bir tane boncuk eklemek istiyorum. Boncuk detayını atladım. Şuraya kadar sökeceğim. Şuraya bir tane boncuğumu takıp yoluma devam edeceğim. Bakalım. Bir tane daha, iki tane daha çekelim. Tamam. Şimdi bunu da buradan ilmek kaydırıyoruz. Bu sefer de aşağı ineceğiz şimdi. Bu taraftaki son olacak artık. Bir tane daha buna da boncuk takacağım ben. Şimdi şöyle bir kontrol edelim. İki tane boncuklar çok üst üste gelmesin diye
Biraz daha aşağıdan yapacağım. Biraz daha zincir çekeyim. Evet, bunu da şu tam ortaya denk gelecek şekilde sabitleyeceğim. Tam şu ortasına kaydıramadım. Şu ortadan girdim. Allah Allah. İlmek kaydırıyoruz. Bu ipimi biraz uzun kesiyorum ki daha sonra onu iğne ile yürüteceğim. Şu anda detayımız çok belli olmuyor ama üzerimize giydiğimizde belli olacak. Şimdi gelelim diğer tarafına. Diğer tarafına da bu taraftan çapraz olarak geleceğiz. İlkine boncuk takmamıştım. Bunda da takmayacağım. Biraz uzun oldu. Evet, şimdi bunu da bu tarafa tam ilmek kaydırdım. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Sadece zincir çekiyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Bakalım.
Şuraya bir boncuk koyalım. Öbürkünü daha yukarıdan koyarız. Bunu da buradan şimdi zincir çekip aşağıya iniyoruz. Boncuk takmadık. Biraz fazla oldu sanırım. Birkaç tane söküyorum. Ve bunu da ortaya sabitliyorum. İpimi yine uzun bırakıyorum. Şimdi bikinimiz bitti. Tek kalan şey ipleri temizlemek. Şu uzun bıraktığım ipleri ben şu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Geçirdim. Şöyle aralardan iğneyle geçirerek saklamayı ve düğüm atmayı daha garanti bir çözüm gibi görüyorum nedense. Şöyle iğneden çıktı. Şuradan bir düğüm atalım. Buradan ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunu da bu şekilde yok ediyoruz. Zaten diğer taraflardaki iplerimizi aralardan yürütmüştük. Onların fazlalıklarını rahatlıkla kesebiliriz. Bu ipi de şu aralardan yürütelim. İpleri de sakladıktan sonra size mankenin üzerinde giydirip göstereceğim. Bu da tamam. Başka nerede vardı ipimiz? Şurada var. Şunu da saklayalım.
meydanda gördüğünüz, açıkta gördüğünüz iplerinizi bu şekilde saklayarak yok edebilirsiniz. Toparlayayım, mankenin üzerinde göstereyim. Ve bikinimiz bitti. Bitmiş hali de bu şekilde görünüyor. Gayet düzgün, muntazam bir bikini oldu. Arkası da bu şekilde. Eğer ki isterseniz içine şu şekilde sünger dikebilirsiniz. Ben bir tanesinin içerisine sadece tutturdum. Müşterim eğer ki bu şekilde kullanmak istemezse şuralarına bir makas atarak bunu ortadan kaldırabilir. Bu süngerler satılıyor zaten her yerde. Hemen hemen artık bütün tuhafelerde bulabilirsiniz. Kendi bedeninize göre de keserek dizayn edebilirsiniz. Buraya kadar benimle geldiğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Takip etmeyi de unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.